İyi pazarlar, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Bazı günler neden duygularınızın bir anda düştüğünü ya da bir başkasının mutluluğuyla neden bir anda canlandığınızı hiç düşündünüz mü? Belki de hissettiğiniz duygu size ait bir duygu değildi, sadece bulaştı. Evet, bugün duygusal bulaşmayı konuşuyoruz. Duygusal bulaşma, karşımızdaki kişinin duygu durumunun bizim duygusal halimize geçmesi, entegre olması demek. Yani karşımızdaki kişi üzgünse buna bağlı olarak bir ağırlık hissetmemiz ya da karşımızdaki kişi gülmeye başlayınca bizim de gülmeye başlamamız, onunla neşelenmemiz tam olarak bir duygusal bulaşma. İşin bilimsel boyutuna bakacak olursak burada beynimizdeki ayna nöronlar devrede. Yani bu ayna nöronlar karşımızdaki kişinin yaşadığı durumun tarafımızca algılanıp benzer şeylerin bizde de hissedilmesini, bizde de oluşmasını sağlayan nöronlar. En temelde bunların çalışma mekanizması aslında bizim için çok işlevsel. Çünkü bu bizim sosyal bağ kurabilmemizi sağlar. Empati dediğimiz şeyi gerçekleştirebilmemizi sağlar. Fakat bir noktadan sonra eğer biz bu konuda kontrolümüzü kaybedersek artık deneyimlediğimiz duygu bizim kendi içsel süreçlerimizden çıkmış ve üretilmiş bir duygu olmaktan ziyade bize aktarılmış bir duygulanma haline götürür bizi ve buna bağlı olarak da vücut belli reaksiyonlar vereceği için verilen reaksiyonların yaratabileceği yorgunluk veya herhangi bir sıkıntı söz konusu olabiliyor. Bunu günlük hayatımızda nasıl deneyimliyoruz? Mesela iş yerinde şartlardan, yaşanan şeylerden sürekli şikayet eden bir arkadaşınız olduğunu düşünün. Ve belki gün sonunda siz de o kadar çalışmadığınız halde, belki o kadar yoğun bir gün olmamasına rağmen gereğinden fazla yorgun hissediyor olabilirsiniz. Ya da yine etrafınızda çok fazla kaygılı insanların olduğunu düşünün. Bir aşamadan sonra zihninizde istemediğiniz, oluşmasını önleyemediğiniz olumsuz düşünceler oluşmaya başlayabilir. Bunu fark edebilirsiniz. Ve geriye çekilip baktığınızda aslında siz o şartlardan o kadar şikayetçi değilsinizdir. Ya da sizi mutsuz eden ekstra bir durum yoktur. Fakat bulunduğunuz çevre itibariyle o yaratılan mutsuz ya da olumsuz algıya bir noktada siz de dahil olabilirsiniz. Bu durumu daha çok empati yeteneği gelişmiş, nispeten daha duyarlı insanlarda sıklıkla görüyoruz. Çünkü bu kişilerin duygusal algıları çok daha gelişmiş, çok daha açık ve bir açıdan da bu durum gelişmiş bir duygusal zekanın göstergesi. İlk etapta sanki olumsuz bir şeyden bahsediyormuşuz gibi gözüküyor ama aslında karşındakinin duygusunu anlayabilmek, hissedebilmek, onunla o olaya benzer ya da aynı noktadan bakabilmek çok güzel bir yetenek insan için. Ama burada yine her konuda olduğu gibi olayın ne kadar dengeli gittiği, olayın ne kadar bizden çıktığı, bize ait olduğu, tarafımızca üretildiği bu durumun sağlıklı mı, sağlıksız mı olduğunu belirliyor. Duygular bir anlamda da enerjidir ve enerji ulaştığı yerde belli bir miktar iz bırakır. Mesela kalabalık bir ortama girdiğinizde oradan ayrıldığınız zaman çoğu zaman hissettiğiniz yorgunluk aslında fiziksel bir yorgunluktan ziyade duygusal bir yorgunluktur. Çünkü orada o alanda bulunan herkesin o duygusal enerjinize kendinizi açmış olursunuz ve biraz da kendi duygularınızı bastırdığınız bir dönemdeyseniz bu sizin o olaya çok daha fazla maruz kalmanıza sebebiyet verir ve bir açıdan iyi olan o empati yeteneği, karşındakinin duygusunu hissedebilme durumu sizde artık bir duygusal tükenmişliği oluşturmaya başlar. Bu yüzden de aslında duygusal bulaşma bir aşamadan sonra zararlı bir şey yaratmış olur. Çünkü siz kapasitenizden çok daha fazlasıyla muhatap olmak zorundasınız. Kendi ürettiğiniz duygularınız var, kendi hisleriniz var, kendi korkularınız, kaygılarınız var ve buna bir de başkalarınınki ekleniyor. Her zaman için etrafımızdaki insanlarla tabii ki etkileşim halindeyiz. Başkalarının
üzüntülerine üzülebiliriz, başkalarının mutluluklarına sevinebiliriz. Ama netice itibariyle aklımızda tutmamız gereken şey o bir başkasının, bizim değil. Dolayısıyla bize ancak bir aşamada, belli bir seviyede yaklaşabilmeli o. Peki duygusal bulaşmadan kendimizi nasıl koruyabiliriz? Burada yapmamız gereken ilk şey kendi duygusal sınırlarımızı belirlemek. Ama bu şu anlama gelmiyor. Herkese duvar örelim, kimseyle hiçbir şey paylaşmayalım, karşı tarafın bize bir şey aktarmasına engel olalım ve böylece kendimizi koruyalım. Bu böyle bir şey değil. Burada karşımızdaki kişiye ya da yaşanılan duruma şöyle bir bilinçle yaklaşmak demek. Bu yaşanılan durum, bana bu aktarılan bilgi benim şu anda deneyimleyeceğim bir şey. Karşı tarafın duygusunu bir seviyede ben de yaşayacağım, onu ben de hissedeceğim. Ama bu bana ait değil. Buranın, şimdinin konusu. Buradan ayrıldığım noktada ben artık o duyguyu, o yükü ya da o bilgiyi taşımak, kendimle birlikte her yere götürmek zorunda değilim. Bu bilinçle oraya yaklaştığımız zaman aslında kendimizi korumuş olacağız. Peki bu bilince bir günde ulaşabilir miyiz? Ya da çok kolay bir şekilde ulaşabilir miyiz? Bana soracak olursanız o kadar kolay değil. Ama bu insan olmanın, olgunlaşmanın, sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmenin en temel adımlarından biri. Her seviyede duygusal zekaya sahip insanın yapması gereken bir şey. O yüzden de buna bir yerden başlamak gerek diye düşünüyorum. Bir günde oluşmasını beklemekten ziyade yaşadığımız her anın bizi geniş bir sürece götüreceğini düşünürsek bunu da yavaş yavaş geliştirebiliyor olacağız. Yavaş yavaş hissettiğimiz duygunun bize mi ait, başkasına mı ait olduğunu çok daha kolay ayırt edebiliyor olacağız. Ve eğer bizim hayatımızda işler yolunda gidiyorsa, bir şeyler iyiyse başkalarının duygusunun bunu bozmasını engelleyebiliyor olacağız. Özellikle bizim toplumumuzda, yani Türk toplumunda biz bir başkasının acısını hissetmek noktasında, acısını paylaşmak noktasında çok büyük fedakarlıklar gösteriyoruz. Bir anda kendimizi o kişiden çok daha yüksek seviyelerde acılarla boğuşurken bulabiliyoruz kendimizi. Bu uzaktan bakıldığında çok duygusal derinliği olan bir davranış gibi gözüküyor. Sanki çok gerçekten seven insanı yapabileceği bir şeymiş gibi gözüküyor ama en temel seviyede bu sizi yavaş yavaş tüketen bir şey ve siz tükendiğiniz noktada etrafınızdaki insanların da hiçbir anlamı kalmamış olacak. Çünkü söz konusu olan şey sizin hayatınız. Sizin hayatınızı bir tek siz yaşayabilirsiniz. Ve bu hayatta sağlıklı kalmak da sizin sorumluluğunuz. Başkaları sizin ne kadar sağlıklı olduğunuzu o kadar düşünmeyecek. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda muhakkak sizinle bir şeyler paylaşmak isteyecekler, anlaşılmak isteyecekler. Belki taşıdıkları yüklerini birazcık paylaşmak isteyecekler. Bunların hepsi hepimizin yaptığı bir şey. Çok insani bir şey. Ama o sınırı bir başkasının koymasını beklemek çok makul bir beklenti olmayacaktır. O yüzden de her birimiz kendi sınırlarımızı belirleyip o paylaşımların yarattığı sıcaklığa sahip çıkıp ama neticede bize ait olmadığını her zaman aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Kısaca duygusal bulaşma sevgiyle başlar, farkındalıkla dengelenir. Bir başkasının yaşadığı şeyi anlayabilmek, hissedebilmek çok kıymetli ama onu bir sünger gibi emdiğinizi fark ediyorsanız bu artık sizin duyarlılığınız değil, kendi sınırlarınızın böyle çok belirsiz bir hale geldiği anlamına gelir. Ne olursa olsun önceliğiniz her zaman kendiniz olmalı. Bir başkasını dinleyin ama her zaman kulağınız önce kendinizde olsun. Çünkü zihninizi bu bilinçli farkındalıklarla yönettiğiniz zaman
hayatınızın çok daha kolay ve güzel bir versiyonuna ulaşmış olacaksınız ve yine başkalarına yardımcı olmak istiyorsanız sağlıklı bir insan olarak bunu onların duygusunu %100 özümseyerek değil, kendi sağlıklılığınızı paylaşarak çok daha kolay ve güzel bir şekilde yapmış olursunuz. Umarım bu video sizde belirli farkındalıkların oluşması için güzel bir yol oluşturmaya başlamıştır. Deneyimlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.